Arduino'daki ilk uygulamamız bir led lambayı 1 saniye boyunca yakıp 1 saniye boyunca söndürmek. Kodları yazmaya başlamadan önce ilk belirlememiz gereken Arduino'da hangi pini kullanacağımız. Ben 7 nolu pini kullanmaya karar verdim. Pinlerle ilgili durumu giriş mi çıkış mı olacağını voice setup kısmına yazıyoruz. Pin'e isim vereceksek değişkenler varsa voice setup kısmına yazılır. Bizim pinimizde çıkış pini, nereden anladık bunu? Çünkü dışarıdaki bir cihazı kontrol ediyoruz. Eğer relay, motor süreceksek bunlar çıkış. LED lamba da aynı şekilde kontrol edildiği için çıkış. Ama dışarıdan sıcaklık bilgisi, gaz sensörüyle bilgi, nem bilgisi gibi bilgileri alırsak input giriş olarak yazılır. Şimdi bu parantez içine geliyorum voice setup'ın olduğu yere. Pin'in durumunu yazıyorum. Bunun için pin mode. Pin mode'yi yazarken birleşik yazıyorum. İkinci kelimenin ilk harfini büyük yazıyorum. Arduino'daki komutlar böyle. İki kelimeli komutlarda hepsi küçük ama ikinci kelime büyük yazılır. Ve parantez açıp kapattım. Daha sonra bu parantezin içine hangi pini kontrol edeceksem onu yazdım ve virgül koydum. Benim pinim çıkıştı. Çıkış yazmak için de output. Bu pini çıkış yaptık artık. Renkler değişti. Komutları doğru yazınca renkler değişir. Komut bittikten sonra noktalı virgül konulur. Bunu da koyduk. Daha sonra bu pine Arduino'nun enerji göndermesi lazım. Biz hangi pine enerji verilmesini istiyorsak komutla bunu belirtiriz. Pinleri kontrol etmek için de bizim bir komutumuz var. Bunun adı digital write komutu. Yine ikinci kelimenin ilk harfi büyük yazıldı. Parantezi açıp kapattık. 7 nolu pindi. 7 nolu pini kontrol edeceğim yine. 7 nolu pine benim enerji vermem lazım. Enerji vermek için de high komutunu kullanıyoruz. High demek yüksek demek anlamına geliyor. Yüksek voltaj ver, yani 1 yap demek. Daha sonra noktalı virgülle işlemi bitirdik. Artık bizim 7 nolu pinde Arduino enerji gönderir. 5 volt verir. Diğerlerinde 0 olur. Daha sonra ben 1 saniye bekletecektim. Dead komutu bekle demek. Parantezi açıp kapattım. 1000 yazdım çünkü milisaniye cinsinden olduğu için. Noktalı virgülle tekrar bitirdim. Bundan sonraki işimiz daha kolay. Burayı kopyalayabilirim. Ctrl C ile. Sonra yapıştırdım buraya. Burada led lambayı yakmıştık. Burada da söndürmem lazım. Low komutu düşük anlamına gelir. Artık led lambamız burada söndü. 1 saniye boyunca yandı. 1 saniye boyunca söndü. Burası bir döngü olduğu için sürekli bu işlemi yapar. Şimdi yükleme kısmına gelelim. Araçlar kısmında önce kontrol ediyorum. Benim kartım Uno. Uno seçili burada. Com kısmında burada birden fazla com çıkabilir sizde. Bende 6 var. 6-7 olduğunu farz edelim. Sırayla deneyerek bulabilirsiniz hangi com'da olduğunu. Eğer yükleme hatası verirse yanlış com seçmesiniz anlamına gelir. Önce çalışmayı derlemesi lazım. Bende arkada çalışan program ekran kaydedici falan olduğu için biraz uzun sürüyor benimki. Yüklemeyi tamamladı. Programımızda bir hata yok. Derlemeyi de yapmış oldum. Şimdi onu board üzerinde de göstereyim nasıl yapıldığını. LED lambamız vardı. Bir tane aldım. Board'u yeri değiştirdim. Burası katot eksi ucu burası. Anot artı ucu. LED lambaların artı ucuna direnç bağlarız. 330 ohmluk bir direnç. Eğer devremizde malzemenin eksi ucu varsa bizim bütün devreler için yapmamız gereken bu eksiği Arduino'nun GND ucuna bağlamak. Bu sensörler için de geçerli. Motorlar için de geçerli. Servo motorlar için. Artı ucunu zaten direnç üzerinden almıştık. Direnç üzerinden aldım. Hangi pine bağlıyorum? Programda 7'yi belirttiğim için 7 nolu pine. Bunu aslında yapmamıza gerek yoktu ama devreye yeni kuranlar için buradan kolaylık olsun diye yaptım. Şimdi bir de bunu gerçek board üzerinde kurup uygulamasını görelim, çalışmasını. Uygulama kısmına gelelim. Bunun için board kullanacağım. Öncelikle led lambayı aldım. Led lambanın artı ve eksi ucu var. Bağlarken dikkat etmek gerekir. Kısa uç, eksi, uzun uç artı. Board üzerinde yukarıdakilerin hepsi birine bağlı. Bu noktadan herhangi birini seçtim ve eksiği bağladım. Artıyı da karşısında boş olan bir yere bağladım.
Daha sonra 330 ohmluk direncimi aldım. Dikeyde LED lambanın artısıyla birleşecek bir yere takmam lazım bunu. Taktım ve karşısındaki ucunu da boş bir yere taktım board üzerine. Dikkat etmemiz gereken şurası, bu dikeyde direnç ve LED lambanın ucunun birleşmesi lazım. Dirençte artı ve eksi yok. Bunun diğer ucunu da buraya taksaydım yine uygulama çalışacaktı. Bu kısım eksi olduğu için komple herhangi bir yerden alabilirsiniz. Aldım eksi ucunu LED lambanın ve Arduino'da GND ucuna taktım. Direncin ucundan aldım, yani LED lambanın artısına giden uçtu bu. Aldım. Bizim dijital pin olarak 7 nolu pini belirlemiştik. Bu yüzden 7 nolu pine bağladım. Şu an bilgisayardan Arduino'ya enerji vereceğim. 1 saniye yanıp 1 saniye sönerse uygulamamız olmuş demek. Şu an sorunsuz şekilde çalıştı. Eğitimleri iki kısma ayırdım. Birincisi ArduBlock'la olan, ikincisi de kodlamayla olan. Eğer kodlamada zorlanan varsa ArduBlock'tan takip edebilir. Özellikle ilkokul çocuklar düzeyinde olanlar dahi el becerilerinin gelişmesi için ArduBlock'tan takip edebilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğitimlerin devamı için kanalın büyümesi gerekir. Hepinize başarılar. Sorularınız olursa yorumlardan belirtirsiniz.